Elektrik İş Tesisat Yönetmeliği ve uluslararası standartlar topraksız prizleri yasaklamıştır. Ama evimizde kullandığımız elektrik süpürgesinde, saç kurutma makinesinde ve el blenderlarında topraksız fişler kullanılır. Peki neden? Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), elektrikli cihazlardan kaynaklı çarpılmaları önlemek için 1, 2 ve 3 koruma sınıfı belirlemiştir. Koruma sınıflarını anlatmaya en sondan başlayalım. Koruma sınıfı 3'te elektrikli cihazda düşük gerilim kullanılarak çarpılmalar ve cihazda oluşacak arızalarda kullanıcı cihaz gerilimine maruz kalsa da zarar görmesi engellenir. Örneğin bazı kayar kapılarda 12 volt doğru akım motorları kullanılır. Yine LED aydınlatmada 12 volt doğru akım kullanılır. Dokunma gerilimi yani güvenli gerilim alternatif akımda 50 volt, doğru akımda 120 volta kadardır. Koruma sınıfı 2'de cihazlar çift yalıtımlı yapılır. Birinci yalıtım cihazın kablo ve sargılarını kasteder. İkinci yalıtım cihazın gövdesini anlatır. Bu cihazlarda olası elektrik kaçağında kullanıcının temas edeceği tüm yüzeyler plastiktir. Örneğin elektrik süpürge motorunuzda kendi gövdesine bir kaçak olsa da bu yalıtım sayesinde kullanıcı çarpılmaya karşı güvenlidir. Ya da el mikserinizin gövdesi plastiktir ve motor milinden hareketi bıçaklara ileten mekanizmada plastik dişliler, plastik kılıflar kullanılır. Bu nedenle çift yalıtımlı cihazların kablolarında topraklama iletkeni olmaz, topraksız fiş kullanılır. Koruma sınıfı 1 olan elektrikli cihazlar topraklanır. Bu cihazlar genelde endüstriyel cihazlardır ya da çift yalıtım yapılamayan cihazlardır. Mesela ütüde çift yalıtım yapamazsınız. Yine buzdolabı, çamaşır makinesi, su sebili, su ısıtıcısı gibi cihazlarda yalıtımı sağlasanız bile sıvı teması çok büyük bir tehlike arz eder. Bu nedenle topraklama yapmak zorundasınız. Su ısıtıcınızın gövdesi plastik bile olsa az önce bahsettiğim sıvı temasına karşı topraklı fişler kullanılır. Yine kullanacağınız tüm ara kablolarda topraklama bulunmalıdır.